Merhaba arkadaşlar. Sevimli örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte pullu bir etek öreceğiz. İpim Alize Diva. Renk numarası 185. 350 metre 100 gram. İpim biraz incedir. Yani sizler aynı iple örecekseniz tamam, ama örmeyecekseniz, farklı bir iple örecekseniz tığınızı ona göre seçin. Benimkisi 2,5 milimlik tığ. Ölçü almak için bir mezura ihtiyacımız var. Pullarım da 2 santimlik pul. Şimdi mezurayla önce ölçümüzü alalım. Basen ölçümüzü. Bak, bel demiyorum, basen diyorum. Bazı arkadaşlar burayı yanlış anlıyor. Eteğim dar oldu diye belirtiyor. Basenden mezurayla ölçümüzü alıp ona göre hemen zincirimizi çekmeye başlayalım. Çekelim, gelelim. Zincirimi çekip geldim. Şimdi burada ilk zincirimizin ilkine kaydırma yöntemiyle birleştirelim. Bir zincir çekelim. Aynı zincirin içine bir tığ üstü alalım. Zincirin içinden tığımızı geçirip şöyle üçünü birlikte toplayalım. Yanındaki zincire hemen girelim. Üçünü bir toplayalım. Bu şekilde. Tığ üstü alıyoruz. Yandaki zincire giriyoruz. Üçünü birlikte topluyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sıranın sonunu birleştirmeden önce elimizden kontrol edelim, dönen bir yer var mı diye. Her yer düz olsun. Şimdi burada hemen ilk gelen tepenin üstüne kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz burayı. 2 zincir çekiyoruz. Tekli trabzanı hemen bağladığımız yerin dibine örüyoruz. Hemen yan tarafına ve bu şekilde bu sıranın sonuna kadar ikili trabzanlarımızı örelim. Şimdi burada sıranın sonunda bir tane daha ikili trabzanımızı yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden şu ilk tepenin değil, ikinci tepeye kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz. Ve aynı işlemi yeniden yapıyoruz. Hemen ilk trabzanı dibine yapıyoruz. Diğer trabzanları da her trabzanların üstüne yapıyoruz. Bu şekilde bir miktar örelim. Eteğimizin bel bandını 8 sıra ördüm. Kaydırma yöntemiyle burada birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum. Çift tığ üste alarak aynı yere üçlü trabzan yapıyorum. Bu sırada hep üçlü trabzandan çalışacağız. Hemen yan tarafa bir tane daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Pulumuzu alıyoruz. Tığımız içinden geçirerek pulumuzu yerleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus şurada. Şurada dışta 2 kanat var. Şu gördüğünüz şu 2 kanadın içinden tığımızı geçiriyoruz. Bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Yeniden üçlü trabzan yapıyoruz yan tarafa. Bir tane daha. 4 tane olacak aralarında. 2 3 dördüncü üçlü trabzan. Bir zincir çekiyorum. Pulumu bu şekilde yerleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum.
şu dıştan görünen iki kanadın içinden girerek kaydırıyorum. Yeniden 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bunlar hep yan yana. Bak, aynı yere batmama dikkat edin. 3 4 bir zincir çekiyoruz. Pulumuzu bu şekilde alıyoruz, yerleştiriyoruz. Bir zincir çekerek arkaya iterek bu öndeki kanadın her ikisine giriyoruz. Bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Ve yeniden yan yana 4 tane trabzan yaparak pulumuzu yeniden takıyoruz. Aynı bu işlemi sıranın sonuna kadar yapalım. Görüntüsü de şöyle oluyor. Pul sıramızı nasıl pratikleştiririz onu da göstermek istiyorum size. Bu şekilde pulumuzu takıyoruz. Her zamanki gibi. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bu. Burada böyle arkaya pulumuzu veriyoruz. Tığ üstü almadan şu iki kanada giriyoruz. Böyle kaydırma yöntemiyle kaynaştırıyoruz. Burada üçlü trabzanımızı yan tarafa yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde daha pratik sıra ilerlemiş oluyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bir tane daha göstereyim. Pulumuzu yerleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde arkaya kaydırıyoruz. Öndeki iki kanada giriyoruz, kaydırıyoruz. Ondan sonra üçlü trabzana devam ediyoruz. Bakın, çok daha pratik oluyor. Benim pulların sırası bitti. Bu şekilde görünüyor. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın, ben ayraçlar taktım. Şimdi herkes farklı beden öreceği için sayı veremiyorum aradaki trabzanların sayısını. Ne yapacağız burada? Herkes ördüğü bedeni 8'e bölecek. Nasıl bölecek? Şu trabzanları tek tek sayacağız. Kaç taneyseler 8'e böleceğiz. Şimdi diyelim 8'e böldük ama 2-3 tanesi arttı. Bunu da ne yapacağız? Aralara kaynaştıracağız. Nasıl kaynaştıracağız? Diyelim ki bir tanesinin arasında 9'sa diğerinin arasına 10 trabzan. Yani bunu içine yayarak bölüştüreceğiz. Hepsi bir araya denk gelmesin. Toplamında bölüştürelim. Bu şekilde bu sırada 8 tane artırma yapacağız. Bu işaretlediğimiz yerlerden. Sıranın sonunu gösteriyorum size. Benim burada bir tane trabzanım fazla geldi. Sizde bir tane de eksik de gelebilir. Sıkıntı yok. Burada fazla gelince burası değil de bu ikinciye de kaynaştırarak birleştirebilirsiniz kaydırma yöntemiyle. Ya da benim gibi direkt bağlayabilirsiniz de. Kaydırma yöntemiyle ben bağlıyorum. Şimdi burada 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Arkaya dönüyoruz. Şimdi bağladığımız yerin arkada burası. Hemen şu dibinde tekli bir yer var. O tekli yere bağlıyoruz kaydırma yöntemiyle. 2 zincir çekiyoruz. İlkinde 3 zincir çekelim. Şimdi tığ üstümüzü alıyoruz. Burada arkada bakın bu tekli yerler var. Trabzanların dipleri. Üçlü trabzan ördüğümüzün dibi. Bunlarda şimdi işlem göreceğiz. Bütün bunlar öreceğiz şimdi. Bu tek kanada giriyorum.
ikili trabzan yapıyorum. Bakın işaretimi de şuraya koymuşum. Tam yanındakine. Şimdi yanındakine ikili trabzanımı yapıyorum. İşaretim bakın burada. Bir tane daha aynı yere trabzan yapıyorum. İlk artışımı yapmış oluyorum. Yine yanındaki bu tekli kanada giriyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ettiriyorum. Tekli olarak hepsini. Bakın tekrar gösteriyorum. Yeri belli oluyor zaten. Trabzanın dibindeki tekli kanat. Arkadan bu işlemi yapıyoruz. Bu şekilde. Ta ki benim artış yerim burada. Oraya kadar böyle tekli öreceğim. Oraya geldiğimde, aynı sıraya geldiğimde iki taneyi bir yerde öreceğim. Bir deliğin içine iki tane trabzan yaparak artışımı burada yapacağım. Görüntü olarak nasıl görünüyor göstereyim. Bu ön kanadımız, bu arka. Şimdi arkada işlem yapıyoruz. Bu şekilde görünüyor. Üstüne geldiğinde de böyle. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Şimdi bu sırayı böyle bu şekilde tamamlayalım. Bu kenarlarda dediğim gibi birkaç tane fazlalık eksik olursa araya kaynaştıralım bölerken. Sıkıntı olmaz bir iki tane de. Maksat hepsi bir yerde olmasın artışların. Böyle serperek olsun. Bir tane iki tane sayı fazla eksik sıkıntı olmaz. Ördüm sıramı. Kaydırma yöntemiyle birbirine bağlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesine ikili trabzanımı yapıyorum. Her trabzanın tepesine tekrardan trabzan yaparak örmeye devam edelim. Ta ki yeniden pul sıramıza gelene kadar. 5 sıra ördükten sonra bitiş yerini bu şekilde yapmaya başlayacağız. Buraya sonuncuyu yaptıktan sonra buraya kaydırma yöntemiyle bu tepeye bağladık. Burada 2 zincir çekerek yan tarafa batıyorduk. Artık bu hemen dibine batarak ikili trabzanımızı yapacağız. Bu şekilde pul sırasına kadar devam edeceğiz. İkinci pul sıramıza geldik. Burada bu ara mesafe 15 sıradan oluşuyor. Sizler bu ara mesafeyi benimle aynı da yapabilirsiniz. İsterseniz daha kısa, daha uzun da yapabilirsiniz. Bir de şimdi ipinizin durumuna göre benimkisi gayet ince bir ip. Daha kalın iple yapanlar 15 sırada çok genişlik verecektir. Ona göre o sırayı 13 sırada yapabilirsiniz. Yani görsel zevkiniz aradaki mesafeyi ne kadar görmek istiyorsa ona göre örebilirsiniz. Yani benimle beraber 15 sırada sabit kalmak zorunda değilsiniz. Burada hemen 3 zincirimizi çekiyoruz. İkili tığ üstü alıp dibine üçlü trabzan yapıyoruz. Hemen yan tarafına da bir tane daha yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen burada pulumuzu takıyoruz. Aynı ilk taktığımız gibi bir zincir çekerek kaydırma yöntemiyle şu ön iki kanattan tığımızı geçiriyoruz. Böyle kaydırıyoruz. Çift tığ üstü alarak hemen yan tarafa yeniden üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Araya da
4 tane üçlü trabzan. 3. Dördüncü yaptığımız gibi zincir çekip yeniden pulumuzu takıyoruz. Bu sırayı da aynen üstteki gibi tamamlıyoruz. Benim buradaki ara mesafem, pulların aradaki mesafesi böyle görünüyor. Dediğim gibi bu arayı isterseniz daha uzun, daha da kısa tutabilirsiniz. Etek boyunuzu da aynı şekilde istediğiniz boya kadar uzun veya kısa tutabilirsiniz. Şimdi burada yeniden aynı artışları 8 tane işaret koyarak yapacağım. Sizler de aynı şekilde buradaki ilk sırada gösterdiğim gibi aynı şekilde yapınız. İstediğimiz boya geldikten sonra en sonki sıralarda tekrardan bir araya gelelim. Orada göstermek istediğim bitişik yapacağımız yeri birlikte yapalım. Burada bağlantımızı kaydırma yöntemiyle yapıyoruz. 2 zincir çekip hemen tığ üstümüzden ilk trabzanımızı dibine yapıyoruz. Artık ilk pulların arkasında yaptığımız gibi yana değil de dibe batıyoruz. Eteğimiz bitene kadar bu sıra başımız hep bu şekilde yapılacak. Artık daha yana batmak yok. Hep dibine batacağız. Bu şekilde eteğimiz bitene kadar başlıkları hep bu şekilde yapalım. Etek boyumuzun son pullarını ekledikten sonra arkadan 2 sırada trabzan örüyoruz. Ve en son sırasını sık iğne ile tamamlayacağız. Bir zincir çekerek her trabzan başına bir sık iğne yapacağız. Ama bunu çok sıkı yapmayacağız. Çok da bol yapmayacağız. Çok da sıkı yapmayacağız. Bu şekilde en son sırayı yaparak eteğimizin boyunu tamamlamış olacağız. Belinin kemerine sıra geldi. Burada uzunca bir zincir çektim ve bunu iç kısımdan takmaya başladım. Çünkü ben eteğimin bel kemerinin dışından görünmesini istemediğim için bunu sizler isterseniz dış kısımdan da başlayabilirsiniz. Benim gibi iç kısımdan da bağlayıp içinde saklayabilirsiniz. Bunu şimdi nasıl yapacağız? Takmasını bütün trabzanların arasından geçirerek bir tane atlayar bak. Hemen yanındakinden geçireceğiz. Arkada da hemen yanındakinden geçireceğiz. Bu şekilde. Böyle devam ettirdiğimiz zaman aralar kısa olduğu için belindeki zincir hiç belli olmayacak bile yani. Olsa da çok az belli oluyor. Hepimiz bu şekilde zincirimizi de takalım, eteğimizi tamamlayalım. Eteğimizin bitmiş hali bu. Ben bu boy yaptım. Sizler istediğiniz boy yapabilirsiniz. İstediğiniz aralığı da verebilirsiniz. Ben bu şekilde tamamladım. Sizlere de kolay gelsin.